Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar bir ülkenin tepesinde kocaman bir mutlu prens heykeli varmış. Bu heykel baştan aşağı altın kaplıymış. Kılıcın kabzası kocaman kırmızı bir yakupla süslüymüş. Heykel prensin gözleri ise yemyeşil ışıldayan iki değerli zümrüt taştan yapılmış. Mutlu Prens heykeli ülkenin her bölgesinden görünüyor ve halka barış ve neşe veriyormuş. Günlerden bir gün minik bir kırlangıç şehre gelmiş. Ailesi yaklaşmakta olan kış ayından korunmak için sıcak şehirlere gitmişler ama o geride kalmış. Kırlangıç yüksek bir sütunun üzerindeki heykeli görmüş. Kırlangıç, "Bu gece burada yatayım, sabah yine yola çıkarım." Kırlangıç, Mutlu Prens'in tam ayaklarının arasına konmuş. "Bu gece altından bir yatakta uyuyacağım," demiş. Kırlangıç uyumak için kafasını kanadının altına alıp uyumaya hazırlanmış. Tam da o esnada üzerine bir damla su düşmüş. Kafasını kaldırıp havaya bakmış. Ama gökyüzü açıkmış ve yağmur havası değilmiş. Tam o esnada bir damla daha düşmüş. Biraz geçtikten sonra bir damla daha. Kırlangıç şaşkınlık içinde ne olduğunu algılamak için havalanmış ve heykelin kafasına konmuş. İşte o an akan damlaların aslında heykelin gözyaşları olduğunu anlamış. Mutlu Prens'in gözyaşları yanaklarından akıp yere damlıyormuş. Hüzünlü gözleri ayın ışığında ışıl ışıl parıldıyormuş. Kırlangıcın yüreği sızlamış. "Merhaba, siz kimsiniz?" demiş. Prens, "Ben Mutlu Prens'im." Kırlangıç, "Öyleyse niye ağlıyorsunuz?" "Ben hayattayken, yani kalbim insan kalbiyken, gözyaşı nedir bilmezdim. Çünkü kapısından üzüntünün bile girmediği sarayda oturuyordum. Sabahları bahçede arkadaşlarımla oynar, akşam vakitleri ise büyük salonda dans ederdim. Bahçenin etrafını çeviren yüksek bir duvar vardı. Fakat o duvarın diğer tarafında ne olduğunu hiçbir an merak etmedim. Çevremde her şey o kadar güzeldi ki bana Mutlu Prens derlerdi. Doğrusu mutluydum da. Yaşamım sona erdiğinde ise beni buraya böyle yükseğe diktiler. Şimdi etrafımdaki çirkinliği, fakirliği görebiliyorum. Yüreğim kurşundan olmasına rağmen elimden ağlamaktan başka bir çare gelmiyor," demiş. Kırlangıç çok üzülmüştü. Uzakta küçük bir sokakta yıkık dökük bir ev var. Pencerelerinden biri açık. İçinde dikiş masasının başında oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve yıpranmış. Odanın köşe başında yatakta minik oğlu ateşler içinde yatıyor. Annesi var ama annesinin hiç parası yok. "Sevgili kırlangıç, dostum, kılıcımın kabzasındaki kıymetli yakutu alıp ona götürebilir misin?" Kırlangıç, "Ama benim biraz dinlendikten sonra sıcak ülkelere uçmam gerekiyor." "Hiç olmazsa bu gece yanımda kal. Yarın istediğin yere gidebilirsin." Kırlangıç şimdiden üşümeye başlamış ve daha hiç dinlenmemiş ama Mutlu Prens'in üzgün halini görünce çaresiz kabul etmiş. Kırlangıç prensin kılıcındaki kocaman yakutu gagasıyla çıkarmış ve kentin çatıları üzerinde uçarak karanlığın içinde kaybolmuş. Sonunda yıkık dökük eve ulaşıp içeriye bakmış. Çocuk yatağında ateşler içinde çırpınıyor. Annesi de bir köşede uyuyormuş. Bir sıçrayışta içeri girip kocaman yakutu masanın üstüne tam da kadının önüne bırakmış. Biraz daha ileri gidip çocuğun çevresinde uçmaya başlamış. Kanatlarıyla çocuğun ateşini biraz soğutmaya çalışıyormuş. Kırlangıç Mutlu Prens'in yanına dönüp yaptıklarını anlatmış.
Şimdi o kadın uyandığında değerli taşı görecek. Çocuğuna ilaç ve yiyecek alabilecek. Çok teşekkürler. Bu gece huzur içinde uyuyabilirsin sevgili kırlangıç. Sabah olduğunda kırlangıç uyanmış, yola çıkmak üzereymiş ki Mutlu Prens onu durdurmuş. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Bir gececik daha kalamaz mısın? Ama benim bir an önce sıcak ülkelere doğru uçup ailemi ve arkadaşlarımı bulmam gerekiyor. Anlıyorum seni. Ama uzaklarda, şehrin diğer bölgesinde, ufak bir çatı katında delikanlı görüyorum. Üzeri kağıt parçalarıyla dolu bir masada oturmuş. Yanında bardak, içinde bir demet solmuş menekşe var. Bu genç bir yazar ve yeni kitabını bitirmeye çalışıyor. Ama ocakta yakacak odunu ve yiyecek bir lokma ekmeği yok. Ona yardım etmek istemez misin? İyi yürekli kırlangıç, yazar gence yardım etmek için bir gece daha kalmayı kabul etmiş. Ne yazık ki başka yakutum kalmadı. Ama gözlerim çok değerli bir taş olan zümrüttendir. Birini al, yazar gence götür. Kırlangıç bunu duyunca çok üzülmüş. Başta kabul etmemiş ama Mutlu Prens ısrar edince kabul etmek zorunda kalmış. Gagasıyla zümrüt taşı yerinden çıkartmış. Mutlu Prens'in tarif ettiği eve doğru uçmaya başlamış. Kırlangıç eve vardığında genç elleriyle yüzünü kapamış, masada bitkin bir halde oturuyormuş. Kuşun kanat çırpmalarını bile duymamış. Bir süre sonra başını kaldırınca deniz yeşili pasparlak zümrütü solgun menekşelerin üzerinde bulmuş. Yazılarını okuyup onu seven hayranlarından birinin bıraktığını düşünmüş. Zümrütü alıp sevinçle masadan kalkmış. Kırlangıç Mutlu Prens'in yanına varmış. Sizinle vedalaşmaya geldim. Bir gececik daha kalamaz mısın? Kış geldi. Neredeyse kar yağmak üzere. Benim artık gitmem gerekli. Sevgili prens, senden ayrılmam gerekli ama seni hiçbir an unutmayacağım. Peki ama son bir isteğim daha olacak. Ne olur beni kırma. Aşağıdaki meydanda küçük bir kibritçi kız var. Kibritlerini suya düşürdü. Hepsi ıslandı, bozuldu. Eve para götürmezse babası ona çok kızacak ve bu gece de aç kalacaklar. Kızcağız ağlıyor. Ne ayakkabısı var, ne çorabı, ne de onu başında koruyan bir beresi. Öbür gözümü de al ona götür. Babası kızmasın. Kırlangıç bunları duyunca bir gece daha kalmaya karar vermiş. Tamam, bu isteğinizi de yapacağım ama gözünüzü alamam. O zaman hiçbir yeri göremezsiniz. Çevremdeki üzüntülü ve yoksul insanları görmek bana daha fazla acı veriyor. Lütfen dediğimi yap. Kırlangıç, prensin öbür gözünü de alıp aşağı doğru uçmuş. Kibrit satan minik kızın yanına doğru süzülüp mücevheri avucuna nazikçe bırakıvermiş. Kız, ah ne kadar güzel cam parçası diye gülerek koşa koşa eve gitmiş. Sonra küçük kırlangıç prensin yanına doğru gitmiş. Artık ben hep yanınızda kalacağım ve sizin gözleriniz olacağım. Mutlu prens sevgili dostu kırlangıçtan tüm ülkeyi dolaşmasını ve göreceği her anı ona iletmesini istemiş. Kırlangıç uçmuş ve şehrin üstünde dolaşmış. Zenginlerin sıcak evlerinde otururken fakirlerin dışarıda soğukta ateş yakmış ısınmaya çalıştıklarını görmüş. Karanlık arayollara girip aç çocukların zayıflıktan çökmüş yüzlerini, bir köprünün kemeri altında iki küçük çocuğun kucak kucağa yatıp birbirlerini ısıtmaya çalıştığını görmüş.
Sonra dönüp gördüklerini prense anlatmış. Üstüm saf altınla kaplıdır. Yaprak yaprak söküp yoksullara götür. İnsanlar altının onları mutlu ettiğini sanırlar. Oysa onları mutlu eden sağlıklı ve tok yaşamalarıdır. Kırlangıç, mutlu prens kötü bir duruma gelinceye dek üzerindeki altını yaprak yaprak sökmüş. Sokakta gördüğü yoksul insanlara dağıtmış. Artık kar iyice bastırmış. Sokaklar bembeyaz karlarla kaplanmış. Kırlangıç, mutlu prensin üstünde hiç altın kalmayıncaya kadar her gece yoksullara yardım etmeye devam etmiş. Zavallı küçük kırlangıç üşüdükçe üşümüş. Ama prensi bırakmak istemiyormuş. Onu çok seviyormuş. Fakat sonunda küçük bedeninin buna dayanamayacağını anlamış. Ancak bir kez daha prensin omzuna dek ulaşabilecek gücü kalmış. Hoşça kal sevgili prens. Ben sıcak ülkelere uçmaya karar verdim. Kırlangıç prense nereye gittiğini söylememiş. Yanağına bir öpücük kondurmuş. Ve heykelin dibine düşüvermiş. Tam o anda mutlu prensin içinde bir şey kırılmış gibi şaşırtıcı bir çatırtı duyulmuş. Ve tam ortadan ikiye ayrılmış. Bir gün sonra güneş açtığında mutlu prens heykelinin halini gören insanlar toplanmış. Şaşkınlıkla mutlu prens heykeline bakıyorlarmış. Sonra ayağının dibindeki kırlangıcı görmüşler. Herkes çok üzülmüş. Kalabalıkta bir ses duyulmuş. Yazar genç öne atılmış. Mutlu prensin neden bu hale geldiğini şimdi anlıyorum. O ve küçük kırlangıç bizi mutlu etmek için kendilerini feda ettiler. Bu yüzden üzülmeyin sakın. Bu şehirdeki en güzel iki kalp onların kalbiydi. Sonsuza dek de öyle kalacak. Çok eski zamanların birinde güzel bir kadın yaşarmış. Kadın, küçük bir çocuğunun olmasını çok istiyormuş. Bir gün ihtiyar bir kadınla karşılaşmış. Ona çocukları çok sevdiğini anlatmış. İhtiyar kadın, "Sen iyi birine benziyorsun. İstersen sana yardım edebilirim. Al şu arpa tanesini. Bu senin bildiğin tanelerden değil. Onu bir yere ek ve bekle," demiş. Kadın çok mutlu olmuş. İhtiyara teşekkür edip arpa tanesini almış. Evine giderek onu bir tabağın içine eklemiş. Merakla ve heyecanla ne olacağını bekliyormuş. Biraz sonra toprağın içinden laleye benzeyen bir çiçek çıkmış. Bu güzel çiçeğin yaprakları sımsıkı kapalıymış. Sanki içinden biri çıkacak gibi duruyormuş. Kadın sevinçle, "Allah'ım ne kadar da güzel bir çiçek," diyerek çiçeğin sarı ve kırmızı yapraklarını okşamış. İşte tam bu sırada yapraklar açılmış. Çiçeğin tam ortasında minicik, parmak kadar bir kız oturuyormuş. Kadın sevgiyle onu eline almış. O da annesini öpmüş. "Anneciğim," diyerek onun parmağına sarılmış. Artık kadın çok mutluymuş. Küçük kız, Parmak Kız adını almış. Parmak Kız'a ceviz kabuğundan bir yatak yapmış. Çiçeğin yaprakları da onun yorganıymış. Parmak Kız geceleri orada uyuyormuş. Uykudan kalkınca bütün gün masanın üzerinde oyun oynuyormuş. Kadın Parmak Kız'ın sıkılmaması için bir tabağı suyla doldurmuş. İçine koyduğu büyük bir yaprağın üzerine onu oturtmuş. Eline bir de kibrit çöpü vermiş. Artık Parmak Kız'ın bir kayığı varmış. Parmak Kız tatlı bir sesle şarkı söylemiş. O kadar güzel bir sesi varmış ki onu duyan hayvanlar pencereye toplanmış.
Böylece akşama kadar minik kayığında şarkılar söylenmiş. Bir gece parmak kız uyuyormuş. Kırık olan pencereden içeriye bir kurbağa girmiş. Bu kurbağa çok çirkin ve kocamanmış. Üstelik de ıslakmış. Masanın üstünde yatağında mışıl mışıl uyuyan parmak kızı görmüş. Ne kadar da güzel bir kız. Tam benim oğluma layık bir eş diye düşünmüş. Sonra da parmak kızın uyuduğu ceviz kabuğunu kucağına almış. Zıplaya zıplaya onu dereye götürmüş. Kurbağa ailesinin evi deredeymiş. Kurbağanın çirkin oğlu annesinin yanına koşmuş. Sonra da ceviz kabuğunun içinde uyuyan parmak kıza bakmış. Ve sevinçle bağırmış. Yaşasın, ne kadar da güzel bir kız. Sus, uyanırsa kaçabilir. Onu hemen derinin ortasında şu nilüferin üzerine koyalım. Hadi bana yardım et diye uyarmış annesi. Birlikte parmak kızı geniş yapraklı çiçeğin üzerine bırakmışlar. Anne kurbağa ile oğlu düğün hazırlıkları için odadan ayrılmışlar. Zavallı parmak kız sabah erkenden uyanmış. Etrafına bakmış. Aman Allah'ım, ben neredeyim? Burası neresi? Diyerek ağlamaya başlamış. Bu sırada ihtiyar kurbağa ile çirkin oğlu gelmiş. Anne kurbağa, ağlama, bak sana sevgili kocanı tanıtayım. Bataklığın altında ikiniz için ev hazırladık. Düğününüzü yapar yapmaz yeni evinize taşınırsınız, demiş. Çirkin oğlu çok mutluymuş. Yaşasın, demiş sadece. İhtiyar kurbağa ile çirkin oğlunun yapacak çok işleri varmış. Bu yüzden oradan hemen ayrılmışlar. Parmak kız duyduklarına inanamayıp hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Derede yaşayan küçük balıklar her şeyi durmuşlar. Başlarını sudan çıkarıp parmak kıza bakmışlar. Ne kadar da güzelsin. Ağlama. Biz sana yardım ederiz, diyerek yaprağın sapını ısırmaya başlamışlar. Biraz sonra yaprak çiçekten kopmuş. Su dalgalanarak onu uzaklara sürüklemiş. Yaprak o kadar uzaklaşmış ki sonunda yabancı bir ülkeye gelmiş. Tatlı bir kelebekçik parmak kızı görmüş. Rengarenk kanatlarını çırparak yaklaşmış. "Hey tatlı kız, benimle arkadaş olur musun?" demiş. Parmak kız kelebeği çok sevmiş. Hemen elbisesinin kuşağını çözerek bir ucunu kelebeğe uzatmış. Diğer ucunu da yaprağın sapına bağlamış. Böylece yaprak suyun üzerinde sanki uçuyormuş gibiymiş. İşte tam bu sırada bir mayıs böceği uçarak parmak kıza yaklaşmış. Onu alarak bir ağacın dalına konmuş. Zavallı kelebeğin ise hiçbir şeyden haberi yokmuş. Mutluluk içinde uçup oradan uzaklaşmış. Mayıs böceği çok büyükmüş. Başının üzerinde 2 tane anteni varmış. Mayıs böceği parmak kıza çiçek tozu vermiş. "Sen bana hiç benzemiyorsun ama çok güzelsin," demiş. Diğer Mayıs böcekleri yeni gelen yabancıyı merak etmişler. Parmak kızın çevresini sarmışlar. Bunlar dişi Mayıs böcekleriymiş. Parmak kızı alay etmişler. "Aa, ne ilginç bir kız, antenleri bile yok. Ayakları sadece 2 tane. Ne kadar da çirkin." "Evet, çok çirkin," demişler. Sonra da gülerek oradan ayrılmışlar. Parmak kızı getiren erkek Mayıs böceği söylenenlere üzülmüş. Onu çok sevdiği halde götürüp bir papatyanın üzerine koymuş. Parmak kız bütün yaz ormanda tek başına kalmış. Zaman çok çabuk geçiyormuş. Havalar iyice soğumaya başlamış. Parmak kızın yaşayacağı ilk kışmış.
Çok küçük olduğu için kar taneleri ona tıpkı büyük kar topları gibi görünüyormuş. Yapraklara sarılarak soğuktan donmamaya çalışmış. Ama yine de çok üzülüyormuş. Bir gün aşağıda dolaşırken toprağın üzerinde bir delik görmüş. Deliğin içinde bir kapı varmış. Parmak kız merak içinde kapıyı çalmış. Kapıyı ihtiyar bir tarla faresi açmış. "Gel yavrucuğum, dışarısı çok soğuk, üşümüşsündür, hadi gel," diyerek parmak kızı içeri almış. İhtiyar fare çok iyi kalpliymiş, ona biraz yiyecek getirmiş. Parmak kız karnını güzelce doyurmuş. İçerisi sıcacık olduğu için hemen ısınmış. Tarla faresi, "Yavrucuğum, istersen bu kışı burada geçir. Bu sıcacık odada istediğin kadar kal. Hem de bana bildiğin masalları anlatırsın," demiş. Parmak kız ihtiyar farenin teklifini kabul etmiş. Aradan günler geçmiş. Bir gün ihtiyar fare, "Bugün bir misafirimiz gelecek. O çok zengin biri. Çok şık, siyah bir kürkü var. Ben senin yerinde olsam onunla hemen evlenirdim." Parmak kız biraz düşünmüş, zengin komşularıyla evlenmeye karar vermiş. Bu komşularının adı Köstebek'miş. O gün Köstebek fareyi ziyarete gelmiş. Bu sırada şarkı söyleyen parmak kızın sesini duymuş. Kızın güzel sesine hemen aşık olmuş. Ama hiçbir şey belli etmemiş. Çünkü parmak kızın onunla evlenmeyeceğini düşünüyormuş. Köstebek fareyi ve parmak kızı evine davet etmiş. İkisinin de evi birbirine çok yakınmış. Arada sadece uzun bir tünel varmış. Köstebek, "İstediğiniz zaman evime gelebilirsiniz ama yolda ölmüş bir kuşla karşılaşacaksınız. Sakın ondan korkmayın," demiş. 3 gün sonra parmak kızı ile fare Köstebek'i ziyarete gelmişler. Tünelde yatan kuşla karşılaşmışlar. Parmak kız onu görünce çok üzülmüş. Bu sırada Köstebek de onların yanına gelmiş. Köstebek kuşa bir tekme atmış. "Küçük bir kuş olmak ne acı. Gökyüzünü, ışığı ve güneşi hiç sevmiyorum. Karanlık ne güzel değil mi ihtiyar dostum?" demiş. "Haklısın dostum ama yine de güzel bir yaratık," diye karşılık vermiş ihtiyar fare. Parmak kız hiçbir şey söylememiş ama onlara fark ettirmeden kuşun kanatlarını okşamış, onu sevgiyle öpmüş. Ertesi gün parmak kız hemen kuşun yanına gitmiş. Başını kuşun göğsüne koymuş. Birden kuşun kalbinden gelen sesi duymuş. Önce korkmuş ama sonra çok mutlu olmuş. Çünkü kuş ölmemiş, yaşıyormuş. Sadece soğuktan uyuşup kalmış. Parmak kız farenin evinden getirdikleriyle kuşun üzerine örtmüş. Kuş ısındıkça iyice kendine geliyormuş. Sonunda gözlerini açmış. "Sana teşekkür ederim tatlı kız. Biraz daha ısınırsam eskisi gibi uçabilirim," demiş. Parmak kız ona yiyeceğinden ve suyundan getirmiş. Bütün kış parmak kız bu kuşa bakmış. Fare ile köstebeğin bundan hiç haberi yokmuş. Havalar ısınmaya başladığında kuş iyice iyileşmiş. Gagasıyla dışarıya açılan bir delik oymuş ve dışarıya çıkmış. Çoktandır güneş yüzü görmüyormuş. "Tik tik tik, güneşi görüyorum. Allah'ım çok mutluyum. Yine eskisi gibi göklerde uçabileceğim," demiş. Parmak kız da kuşla birlikte dışarıya çıkmış. Dışarısı o kadar aydınlık ve güzelmiş ki neredeyse her şeyi unutmuş. Çevresindeki rengarenk çiçeklere, ağaçlara, şırıl şırıl akan minik dereye bakmış. Masmavi gökyüzünde kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Ona el sallıyormuş. Kuş parmak kıza teşekkür etmiş ve kendisiyle gelmesini istemiş.
Ama parmak kız ihtiyar fareyi üzmek istemiyormuş. Hayır güzel kuşum, şimdi gelemem ama belki başka bir zaman diyerek ona el sallamış. Allah'a ısmarladık. Seni hiç unutmayacağım diyerek uçup gitmiş kuş. Parmak kız kuşun arkasından uzun süre bakmış. Kuştan ayrılmak onu çok üzmüş. Ağlayarak bütün gücüyle bağırmış. Güle güle, güle güle kuşum, güle güle. Seni çok seviyorum. Kuş gittikten sonra parmak kız farenin yanına gitmiş. Ona üzgün olduğunu belli etmemiş. İhtiyar fare, parmak kız sana çok güzel bir haberim var. Köstebek seninle evlenmek istiyormuş. Zaten sen de onu çok beğenmiştin. Hemen hazırlıklara başlamalıyız. Giyecek güzel elbiseler almalıyız senin için. Parmak kız, ama ben elbise almayı bilmem ki demiş. Fare de gülümsemiş. Sen merak etme demiş. Örümcek dostlarımız bize yardım eder. Onlar çok iyi örgü örerler. İhtiyar farenin 4 örümcek arkadaşı elbiseleri hazırlamaya başlamış. Parmak kız da onlara yardım ediyormuş. Ama çok mutsuzmuş. Çünkü köstebeği sevmiyormuş. Onunla evlenirse bir daha gökyüzünü göremeyecekmiş. Parmak kız her gün dışarı çıkıyor, kuşun bir gün onu götürmek için gelmesini bekliyormuş. Günler böylece gelip geçmiş. Düğün günü de çok yaklaşmış. Artık dışarıdaki herkesle vedalaşma zamanı gelmiş. Ağlayarak, Allah'a ısmarladık pırıl pırıl parlayan güneş. Sizi çok seviyorum güzel kuşlar, ağaçlar, çiçekler demiş ve bir çiçeğe sıkıca sarılarak hüngür hüngür ağlamış. İşte tam o sırada cik cik sesleri duymuş. Parmak kız yardım ettiği kuşu karşısında görmüş. Mutluluktan uçmak üzereymiş. Koşarak kuşun kanadına sarılmış. Ah güzel kuşum, bir daha gelmeyeceksin, beni unuttun sanmıştım demiş ve kuş gülümsemiş. Hayır tatlı kız, benimle gel. Çok güzel yerlere uçacağım. Köstebekle evlenip onunla kapkara ışıksız evde yaşayamazsın, sen de benimle gel demiş. Parmak kız çok mutluymuş. Hemen kuşun sırtına oturmuş ve ona sıkıca sarılmış. Kuş uçmuş, uçmuş. Ağaçları, dağları, dereleri, ırmakları, her yeri geçmiş. Hava çok güzelmiş. Yukarıdan bakınca her şey o kadar güzel görünüyormuş ki. Köstebeği ve toprağın altındaki yuvayı hemen unutmuş. Sevinçle kuşa daha çok sarılmış. İşte böylece çok güzel bir ülkeye gelmişler. Güneş burada her zamankinden daha çok parlatmış. Gökyüzü daha mavi, sular daha tatlı, çiçekler daha renkliymiş. Parmak kız, Allah'ım burası dünyanın en güzel yeri olmalı. Burada yaşamayı çok isterim demiş. Kuş başını ona doğru çevirmiş. Öyleyse seni şu güzel çiçeklerin üzerine bırakayım diyerek aşağıya doğru süzülmüş. Onu beyaz bir çiçeğin üzerine bırakmış. Sonra da çok uzaklara doğru yoluna devam etmiş. Parmak kız çevresindeki güzelliklere hayran kalmış. Birden boyu kendisi kadar olan bir prensle karşılaşmış. Prens çok yakışıklıymış. Başında tacı ve omuzlarında 2 kanadı varmış. Sonra çevresinde daha başka minik kızlar ve adamlar görmüş. Çok şaşırmış. Prens parmak kızın yanına gelmiş. Ben bu ülkenin kralıyım. Ülkeme hoş geldiniz. Peki ya siz kimsiniz? Diye sormuş. Parmak kız onlara başından geçenleri anlatmış. Minik prens başındaki tacı çıkararak ona vermiş. Sizi görür görmez çok sevmiştim. Benimle evlenip kraliçem olur musunuz? Diye sormuş.
Parmak kız mutluluktan uçacak gibiymiş. Aklına çirkin kurbağa, mayıs böceği ve köstebek gelmiş. Şimdi ise tıpkı kendisine benzeyen biriyle evlenecekmiş. Evet prensim, tabii kabul ediyorum diyerek prensle evlenmek istediğini söylemiş. Çiçeklerin üzerindeki kızlar ve oğlanlar çok mutluymuş. Artık onların da bir kraliçesi varmış. Parmak kıza dünyanın en güzel kanatlarından birini takmışlar. Yeni kanatlarıyla daha da güzel görünüyormuş. Parmak kız ile prensin düğününe herkes katılmış. Dünyanın en güzel düğünü o gün yapılmış. Artık kimse ona parmak kız demiyormuş. Onun adı artık çiçeklerin kraliçesiymiş.